Uyanın, uyanın. Cumartesi sabah olmuş. Televizyonun karşısına otur, kahvaltı tabağını kucağına al. Çünkü birazdan şirinler başlıyor. Ah be dostlar, kimimiz annemizin yaptığı ballı ekmeği yerken izledik, kimimiz ise abimizle kavga ederken televizyon kumandasını kapmaya çalışarak. Mavi, minicik, mantar evlerde yaşayan bu sevimli yaratıklar sanki hepimizin çocukluğunun ortak hayaliydi. Ama durun, Şirinler sadece tatlı bir çocuk çizgi filmi değil miydi? Yoksa içinde sakladığı koca bir evren, hatta birazcık da karanlık teoriler mi vardı? Videoya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Benim yaşım gereği şu an bu çizgi filmi izleyeli tam 20 sene olmuş arkadaşlar. Yani zamanın ne kadar hızlı geçtiğini anlatamam. Kardeşimle biz tabi kavga etmedik burada videonun başında söylediğim gibi, ama genel olarak bir çatışma vardı. Çünkü Şirinleri bir kısım severken bir kısımlar sevmezdi ve o nostaljik girişi de hiç unutmazdım. Eğer iyi bir çocuk olursan Şirinleri görebilirsin nostaljiyi. Tabi aradan yıllar geçti ama ne kadar iyi olursak olalım hiçbir zaman iyi gün yüzü göremedik, ama neyse, lafı fazla uzatmadan asıl videoya devam edelim. Bu videoda ise sizlere ben Şirinler hakkındaki teorilere, hikayesine ve yeni çıkan filmlerin analizlerine kadar birçok detayı sizlere vereceğim. Eğer sizler de daha fazla detay için yorumlar kısmına yazaraktan bu hikayeyi çeşitlendirebilirsin. Çünkü yeni bir evren oluşuyor ve bu evrende birçok eksik var. Eğer videoda herhangi bir konuda eksikliğini düşündüğünü ve aklına takılan bir soru işareti varsa yorumlara yazarak bir sonraki Şirinler videomu daha da renklendirebilirsin. O yüzden ana videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma diyerekten devam. Şirinler ilk olarak 1958'de ortaya çıktı. Yani hani biz hep Şirinler köyünü tek bir yer sanırdık ya. Aslında koskoca bir dünya varmış. Hatta yeni filmler gördük ki başka bölgelerde yaşayan Şirin kabileleri bile var. Eskiden sadece Şirin Baba, Gözlüklü Şirin, Somurtkan Şirin ve Gargamel'i bilirdik ve onun kedisi Azman'ı. Ama son yapımlar durun bakalım bu mavi miniklerin geçmişinde daha çok şey var diyerek evreni genişletmeye başladılar. Ha, şahsi olarak gerek var mıydı sorusunu soracak olursam bana kalırsa 20 yıl önceki, yani benim izlediğim çizgi film kafiydi. Evreni çok büyütmenin ve gıldır gıcık şeyler eklemenin bir manası yok. Ama adamlar para peşinde olduğu için uber bir lore, yani uber bir evren hazırlama aşamasındalar. Ama gelelim biz asıl teorilere ve bilinmeyenlere. Ve şöyle bir bilgi de öğrenmiş olduk. Şirinler aslında bizim dünyamızda yaşamıyor. Onlar tamamen farklı bir boyutta insanların yaşadığı yerden sihir sayesinde geçiş yapabiliyorlar. Lucifer dizisindeki gibi evrenden evrene atlayabiliyorlar. Yani evrenler arası yolculuk modası. Marvel'dan önce Şirinler'de de vardı desek yalan olmaz diyebilirim ki çok uzun süredir de bu işleniyormuş. Ta ki biz çocuklar olarak bunu görememiştik. Ama asıl gizem doğasına bakacak olursak Şirinler doğal yollarla oluşmuş canlılar değil. Tamamen büyü temelli yaratılmışlardır. Bu yüzden her biri farklı özelliklere sahip. Mesela Usta Şirin, Tembel Şirin, Şakacı Şirin, bu isimler hem mesleklerini hem de karakterlerini anlatıyor. Ki benim favori ama bir o kadar da gıcık kaptığım Şirin Bilgin Şirin'de, çünkü benim ismim Bilgin olduğundan dolayı da insanlar bana Bilgin Şirin derlerdi. Ama bazı teorilere göre Şirinler aslında insanlığın farklı yönlerini temsil ediyor. Hani köyde para yok, herkes eşit, özel mülkiyet diye bir şey yok. Biraz Marksist ütopya havası yok mu? Bir de işin peri masalı kısmı da var tabi. Şirine köydeki tek kız Şirin. Aslında Gargamel tarafından laboratuvarda köyü dağıtmak için yaratılmış. Başta kötüymüş ama zamanla iyi olmuş. Üstelik diğer Şirinlerden farklı olarak hepsinin özelliğine sahip. Özgürlüğü ve çok yönlülüğü simgeliyor. Bir nevi tüm Şirinlerin birleşmiş hali. Yeni filmlerle birlikte köy dışında yaşayan Şirinler de ortaya çıkmaya başladı. Mesela Şirin Baba'nın abisi Ken. Adamın kendi ismi var ama Şirin Baba'nın yok. Bu da acaba köydeki Şirinler sisteme bağlı, dışarıdakiler özgür mü sorusunu getiriyor. Bir de kırmızı şapkalılar meselesi var. Şirin Baba, Ken, Ron ve Şirin anne kırmızı şapka ve pantolon giyen tek Şirinler. Bu detay bile internette bunlar özel bir soydan mı geliyor teorisini doğurdu. Senin bu konu hakkındaki fikir ve görüşün neler, yorumlara yazmayı unutma. Gelelim herkesin favori kötüsüne ve benim lakabımın geldiği yere, Gargamel'e. Amacı hep aynıydı, Şirinleri yakalamak. Ama 2025 filmde yeni bir kardeş tanıtıldı, Razamel. Bu arkadaş paralel evrende yaşıyor. Çizgi romanlarda Gargamel'in iyi kalpli bir ikiz kardeşi vardı ama adı Gormelin'di. Yani film tamamen farklı bir karakter yaratmış.
Ve işin ilginci, bu kardeş meselesi de çoklu evren teorisine bağlanıyor. Mitolojik bağlantıları ve özellikle büyük kitaplarına bakacak olursak da filmde geçen büyük kitap detayı var. Bu aslında evrende bilinen 4 büyük kitaptan sadece biri. Diğerleri henüz gösterilmedi. Bu yapımcıların ileride evrenin mitolojisini iyice açacağının da işareti. Bazı sahnelerde konuşma baloncukları çıkması ise direkt çizgi roman kökenine gönderme. Hatta bazı kaynaklar yeni filmlerin Marvel veya DC havasında olduğunu da söylüyor. Çoklu evren, kahraman takımları kulağa tanıdık geliyor mu sizce? Şahsi olarak böyle paralel evrenlere ihtiyaç var mıydı yani şirinler için? Bence yoktu ama adamlar yapmış işte, yapacak da bir şey yok. İzlemek düşüyor bize de. Fakat internette doluşan bazı soruların cevaplarını verecek olursak da şöyle bir şey var. Şirinler neden hep mavi? Cevap, büyük kaynaklı yaratıldıkları için. Köy neden erkeklerden oluşuyor? Çünkü orijinalinde Gargamel tek kadın şirini kötü niyetli yaratmıştı. Gargamel neden bu kadar takıntılı? Bazı teorilere göre şirinlerin büyü enerjisini kullanarak ölümsüz olmak istiyor. Sadece amacı yemek değil yani. Kırmızı şapkalılar kim? Belki de eski liderler soyunun temsilcisidir. Şirine nereden geldi? Videonun başında söylemiş olduğum gibi Gargamel tarafından kötü amaçlarla yaratılmıştı. Ama Şirin Baba'nın büyüsüyle iyileşmişti. Yaratılış hikayesine baktığımızda ilk çizgi romanlarda ve ilk animasyonlarda Şirine köydeki tek dişi Şirin olarak tasvir edilmiştir. Bunun nedeni ise Gargamel'in kötü planıydı. Yani aslında Şirinler doğal yollarla çoğalmıyorlar gibi gözüküyor. Belki de Şirin Baba'nın liderliğinde sihirli yöntemlerle yeni şirinler doğuyor ve bu süreçte şimdilik bildiğimiz kadarıyla dişi şirinler pek ortaya çıkmıyor. Tabi yeni yapımlarda bu durum değişebilir ve daha fazla bilgiye erişebiliriz ama şu an için maalesef ki bunlar bilinmez. İşte dostlar, hepimizin çocukluğuna damga vuran şirinlerin göründüğünden çok daha derin bir hikayesi var. Şu an böyle anlatmış olduğum paralel evrenler ve daha bilinmeyen birçok teorinin cevabını size veremiyorum ama sonuç itibariyle şirinler evreni çok büyük genişliyor ve farklı evrenler farklı teorilerin de cevaplarını bizlere veriyor. Ancak benim sizlere sormak istediğim bir soru var. Gerçekten paralel evrenlere ve çok daha büyük teorilerin cevaplarını vermeye gerek var mıydı? Sonuç itibariyle bizler bunları ortalama olarak 20 yıl önce izlediğimiz çizgi filmlerdi. Bir cumartesi sabahı televizyonun başına geçip kahvaltı ederek yediğimiz ve sıkılmadan bölümleri ilerlediğimiz zamanlardı. O zamanlar için her şey çok güzeldi ve sonuç itibariyle herhangi bir şekilde teori üretmemize veya paralel evrenler görmemize gerek yoktu. Sonuç itibariyle tek odamız güzel vakit geçirmekti. Sizce gerçekten böyle bir şeye gerek var mıydı? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bence biraz işin bokunu çıkarmışlar gibime geliyor ama yorum yine de sizlere ait. Eğer buraya kadar izlediysen de videoyu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve en önemlisi teoriler için Discord sunucuma gelebilirsin. Daha fazla video için de takipte kalmayı unutma diyerekten ben Masalcı Dede. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşça kal.